Ya baktığınızda işte tuz böyle bir, ya çok tuzlu bu yemek deniyor, işte kezzap gibidir, şöyledir, böyledir laflar ama bazı tuzlar yumuşacık oluyor. Evet. İşte Fransa'daki farklı, işte ne bileyim bu diğer tuzlarınızdan daha farklı. Yok işte gidelim gene deniz tuzu, ki Türkiye'deki deniz tuzu gene aynı tuzladan çıkıyor. Evet. Öyle değil mi? Evet, ama, evet. Ama mesela bu daha yumuşak. Evet. Niye? Nasıl? Yani üretim prosesi nasıl oluyor? Bu şimdi bunu biz kendimiz üretiyoruz burada. Nasıl üretiyoruz? Bir tuzlu suyu elde ettikten sonra onun buharlaştırılması. Zaten tuz öyle oluşur. Deniz tuzu da öyledir. Yani Evet. bir güneş, rüzgar, sıcaklık ve büyük bir havza ister. Biz de bunu burada yaparken, fakat tuz oluşurken ilk başta bir bomelendirdikten sonra suyu yavaş yavaş kristalize haline gelir. Bu esnada ilk böyle tepecikler oluşmaya başlar havuzun üstünde. Zaten Fransızların fleur de sel dediği, kendilerince dünyanın bir numarası kabul etmelerinin nedeni o zerreciklerin çok az olması. Ve bunlar yukarıdan böyle havuzun üstünden çok yumuşak yumuşak toplanır. Çünkü eğer siz onu sert davranırsanız dağılır da gider. Bunlar böyle, bütün özellik tuzun oluşma süreçlerinden kaynaklanıyor. Artı tabii ki şimdi okyanus suyuyla, Ege Denizi'nin suyuyla, bunların bileşimleri birbirlerinden farklı. İklim. Tuzluluk oranları farklı. İklimler farklı. İngiltere'de ne bileyim ben 3 ay hava sıcaksa 9 ay soğuk. Bizde tam tersi. 9 ay sıcak, 3 ay soğuk. Yani ondan bizdeki deniz tuzu da birazcık değişik oluyor. Ama yumuşaklığının nedeni zamanlama. Zamanında öncesinde yaparsak... Şeyde etkileyebiliyor musun? Bu yani içeri girdikten sonra, yani şimdi tuzladan alındı tuz. İçeri soktuktan sonra üretimi orada oynanabiliyor mu belli dereceleriyle? Yok. Belli bir tuzlu? Onu Neyse sanayi grubunda neyse o alınıyor, yıkanıyor, kurutuluyor, eleniyor. İşte o peynirci, turşucu, sektörlerin gidiyor. istedikleri ölçüye göre. Bu tuzu biz özel yapıyor. Bunun özelliği bizim tekrar o tuzlu suyu elde etmemizden kaynaklanıyor. O tuzlu suyu elde ettiğimiz için tekrar bunu elde ederken biz erken topluyoruz. Bu mesela tabii ki şey için değil, yani bunu ben yemeğin üstüne atmak için kullanırım. Tabii. Mesela kerda yaptığımız anda işte karıncabaşı veyahut da bilmem ne yaparken bilmem, yani değişik proseslerde değişik tuzlar. Aynen. İşte tuzdur değil Tuz işte, yani değil, bu aynen. bile değişiyor. Ama yani bilmeyen şefler var. Ben bunu araştırırken şeflerle konuşuyorum. Yani şefe gittiğimde diyorum ki mesela tuz sizin için ne ifade ediyor diyorum. Yani benim için en önemli bilgi oradan gelecek bir şefin. Otel şefi ise diyor ki yani satın alma ne alırsa onu alıyorum diyor. Benim için tuz bunu ifade ediyor. En ucuz tatlandıracağım malzeme diye bakıyor. Tabii o öyle değil. Yani tuzun değerini yani kullananın bilmesi gerekirken tuz, çünkü bir de tuz öyle bir şey ki nakliyesi kendinden ucuz tek ürün tuzdur. Çok ucuzdur. Nakliye daha pahalıdır. O yüzden insanlar tuza böyle şey olarak bakarlar. Hani Öyle. Ya tuz. Halbuki Soldier'ın açıklaması zamanında savaşlarda Romalı askerlere şey olarak, bahşiş olarak tuz verilmiş. Yani tuz o kadar değerli bir şey. Adam maaşını tuzla alıyormuş. Salzburg hani tuz şehri. İşte Soldier, askerin anlamı bile o. Yani bütün dünya savaşlarının çıkmasında bile tuzun etkisi var. Salary, ücret. Mesela tuzda Fransızların Evet. Fransızlar salat, yani salata oradan salt'tan, tuzdan türüyor. Mesela Fransızlarla İngilizlerin bu kadar birbirlerine ayrı tuz yapmalarının en büyük nedeni o. Fransızlar fleur de sel'i yaptığı zaman Amerika Savaşı'nda İngilizlere tuzu vermiyorlar. İngilizler de ya biz de bir şey yaparız diyorlar. Onlar da yapraksı tuzu buluyorlar. Herkes kendince bir şey bulurken biz de kendimiz soltutu yarattık. Bizde de soltut Çok var. keyifliydi.